Bugün Almanca telaffuzu Volkswagen olan arabayla birlikteyiz. Burada Alman bir arkadaşım vardı, ona sormuştum telaffuzu nasıl diye. Volkswagen demişti. Ama biz bizdeki telaffuzuyla devam edelim. Volkswagen'le birlikteyiz. Volkswagen'in Jetta modeli, 2022 modeli son kasası. Şimdi Volkswagen bizim ülkede çok popüler zaten biliyorsunuz. Özellikle Passat modeli, Jetta modeli, Golf modeli. Burada da olay tam tersi. Burada da hiç popüler değil. Yani yollarda çok nadir Volkswagen görürsünüz. Genel olarak Alman arabalarını çok nadir görürsünüz zaten. Yani diğerleri de işte Audi'si, Mercedes'i, BMW'su vesaire. Ama Volkswagen onlardan da daha az gördüğünüz bir marka. Alman arabalarının burada tutmamasının sebebi ise parçaları çok pahalı, servis hizmetleri çok pahalı tıpkı bizim ülkedeki gibi. O yüzden genelde Amerikalılar daha bu markaları değil de bu klasmandaki diğer marka modelleri tercih ediyorlar. Bu da genelde ya Amerikan markalar oluyor ya Asya markalar oluyor. Alman olmuyor ama. Ya çünkü genel olarak zaten burada arabaya bakım yaptırmak, servis yaptırmak gerçekten çok pahalı. İşçilikleri çok pahalı. Parça maliyetleri çok pahalı ve işçilikleri de gerçekten kötü bir işçilik. Yani bizim ustaların eline su dökemezler. O yüzden insanlar daha az başını ağrıtacak arabaları tercih ediyorlar. Ve Alman arabaları da bunlardan biri değil. O yüzden çok tercih edilmiyor. Aslında Alman arabalarının bizim ülkemizde de servisi pahalı. Yani yedek parçası da pahalı ama buna rağmen bizim ülkemizde popülerler. Yani bir Fiat'la, ne bileyim Renault'la veya Hyundai ile kıyasladığın zaman Alman arabalarına göre daha ucuzlar ama bizim ülkede tutuyor. Burada tutmuyor. Bu adamlar sevmiyor çok fazla. Neyse ama biz Jetta'mızı anlatmaya başlayalım. Çünkü 2022 model Türkiye'de şu anda bulunmuyor. Bildiğim kadarıyla 2017'den itibaren Volkswagen Türkiye'ye Jetta modelini getirmemeye başladı. Bu arabamız 1.5 litrelik benzinli bir motoru var. 158 beygir. 184 Nm'de torku var. Şimdi bu rakamlar 1.5 motorluk bir arabaya göre güzel ama sıkıntı şurada ağırlığı. Bu araba 1.8 ton. Yani hatta 1.890 diye yazıyor fabrika verilerinde 1.9 diyebiliriz bile. Şimdi 1.9'luk bir arabaya 1.5'lik bir motor kaldırır mı? Çok zannetmiyorum. Muhtemelen hantal bir araba. Ona sürüşte bakacağız zaten. Şimdi lastiklerimize bakalım ilk önce. Yani 17 inçlik jant lastiğimiz var ve bence 17 tam böyle ayarında olmuş, cuk oturmuş. Çünkü 18 olsa kaba duracak, saçma duracak. 16 olsa ufak kalacak. 17 cuk oturmuş. Bagaja bakalım bir de, güzel bir bagajı var çünkü. 400 litrelik bir bagaj hacmi var ve gerçekten geniş bir bagajı var. Yani burası rahatlıkla 2-3 tane bavulu, büyük boy bavulu alabilir. Yani bakayım, bir böyle koydun, iki böyle koydun, üçü de yan koydun. Çok rahat 3 tane büyük bavulu alır. Bagajı gerçekten geniş. Zaten bu aile arabası yani. Arka koltuk diz mesafesine bakalım bir de. Arkada diz mesafesi 2 parmaklık bir yer var. Ve bu koltuk benim sürüşüme göre ayarlanmış durumda. Çok geniş değil ama böyle rahatsız da edecek seviyede değil. Baş mesafesi geniş, yani bir karış neredeyse baş mesafesi var. Ve bu rahat ettiriyor. Arkada kol dayamamız var, kolçağımız var. Çift bölgeli klimamız yok. Amerika'ya o paketi gelmiyor. Yani Jetta modelinde gelmiyor. O yüzden arkada biraz sıcak konusunda problem yaşayabilirsiniz. Bir de ön tarafa bakalım, şoför tarafına bakalım. Orada bize neler vaat ediyor Jetta'mız. Türkiye'ye getirmemelerinin sebebi Passat'la girdiği rekabetten dolayı deniliyor ama benim bildiğimde satış rakamları zaten Jetta'nın çok iyi değildi. Yani bir Golf kadar veya Passat kadar çok satmıyordu. O yüzden bıraktılar. Şimdi arabamızı çalıştırdığımızda bizi ikili dijital ekran karşılıyor. Buradaki ekran 6.5 inçlik. Dokunmatiği, yani şöyle bir baktığımızda fena değil, güzel seviyede. Öyle takılma yapmıyor. Dijital ekranımızın kaç inç olduğunu bilmiyorum. Çünkü onun bilgisini bulamadım. Ama güzel duruyor. Yani analog hiçbir gösterge yok. Hepsi dijital. Ekranın görüntüsünü buradan değiştirebiliyoruz. 3 farklı modumuz var. Şimdi onun dışında orta konsolumuz zaten bildiğimiz Volkswagen orta konsolu. Yani hepimizin aşina olduğu orta konsol.
Klima kumandalarımız burada. Hava menfezlerimiz aşağıda. 8 ileri otomatik bir şanzımanımız var. Meşhur DSG burada. Malzeme kalitesi olarak yani bu aşağılarda sert plastik var. Yukarılarda yumuşak plastik var. Hani deri görünümlü ama deri değil. Burası deri. Yani burası böyle etli deri. Burası güzel duruyor. Ama aşağılara indiğimizde alt konsollarda sert plastik var. Başka neyimiz var? Koltuğumuz elektronik. Sırtı ileri geriye elektronik bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Bu sadece şoför koltuğunda olan bir şey. Yolcu koltuğunda gene eski sistem manuel olarak ayarlayabiliyoruz. Bu arada medya ekranında Apple CarPlay ve Android Auto desteği de var. Koltuğumuza yani koltuk deri kaplama. Suni bir deri tabii ki. Yanal destekleri böyle yani çok da iyi değil, kötü de değil. Tam böyle orta şeker. Konforunu biraz daha sürerken değineceğim. Çünkü süspansiyonlarla birlikte konforu daha net anlaşılıyor koltuğun. Yani içerisi genel olarak böyle. Bir de sürüşe bakalım, konforuna bakalım, görüş açısına. Sürüşle devam edelim. Şimdi yeniden sıcak bir Kaliforniya günü. Şimdi ilk olarak her arabada ilk bindiğimde ilk dikkatimi çeken mesele görüş mesafesi. Bunda camın görüş mesafesi gayet güzel, ferah hissettiriyor. Koltuğun konumlandırılması bir tık alçakta ama öyle gene basık hissettirmiyor. Güzel yani. Üstten baş mesafeniz de gayet iyi. Arka gibi ki önde sunroofumuz var. Buna rağmen ki biliyorsunuz cam olduğu zaman önde tavan biraz daha aşağıda olur. Ona rağmen güzel. Yani böyle bir basık, klostrofobik bir his yok arabada. O güzel, ferah hissettiriyor. Sürüşte bence ilk önemli olan şey bu zaten. Yani bir kere bindiğimde ve önüme baktığımda nasıl hissediyorum? Yani daralmış, sıkışmış hissediyorsam araba sabaha kadar iyi olsun, beygiri sabaha kadar yüksek olsun, keyif almıyorum ben bir kere. O konudan artıyı yazabiliriz Jetta'ya. Koltuğun konforunu ben açıkçası çok fazla beğenmedim. Yani böyle çok konforlu değil ya. Yanal destekleri zaten çok iyi değil. Bir de derinin hissiyatı yani bu suni derinin hissiyatı çok böyle keyifli hissettirmedi beni açıkçası. Yani bunda bir 3-4 saat araba sürsem hiç kalkmadan bir uzun yol yapsam muhtemelen çok rahatsız ederdi beni. Şu an kötü bir yoldan gidiyorum ve süspansiyonları güzel denilebilir. Ki Amerika'da süspansiyon konforu gerçekten çok önemli. Çünkü yani bunu Türkiye'dekilere söylediğimde inanmıyorlar bile ama yol konusunda gerçekten biz bu adamlardan daha ilerideyiz. Sebebi ne bilmiyorum. Yani çok uzun yolları var, çok geniş yolları var ve yüz ölçümü olarak da çok büyük olduğu için o yüzden mi kaliteden kısıyorlar, ne yapıyorlar, amaç ne bilmiyorum ama ara yollar olsun, otobanlar olsun. Ya ben yollarını beğenmedim Amerika'nın. Yani asfalt kalitesini de genelde betonarme döküyorlar zaten. Çok fazla asfalt yol yok. Ama ben bizim yollar buradan daha iyi diyebilirim yani. Türkiye'nin yolları buradan daha iyi. O sürekli bizim yollarımız yapılıyor geyiği yıllardır bir nebze doğru. Ama tabii ki bunu rakamlara vurduğun zaman yani yüz ölçümüne vurduğun zaman ne bileyim yolun enlemesine genişliğine vurduğun zaman maliyet burada Türkiye'nin belki de 10 katıdır 15 katıdır. Sebebini bilmiyorum ama dediğim gibi yolları kötü. O yüzden burada süspansiyonun konforu, arabanın konforu çok önemli. Onun dışında arabamız performans olarak söylediğim gibi 1.5'lik bir motoru var. Ama 1800-1900 kiloluk ya tam olarak 1890 kiloluk bir ağırlığı var ve bunu kalkışta hissettiriyor. Yani araba atik bir şekilde kalkmıyor. Biraz böyle hantal kalıyor. Ama uzadığın zaman, devrini aldığı zaman o zaman keyifli bir hale geliyor. Ama kalkışlarda kesinlikle hızlı bir kalkış yapamazsınız. Şanzımanın geçişine zaten diyecek bir şey yok. Yani bu DSG'nin şanzıman hızı gerçekten çok kaliteli yapıyorlar ve hiç hissetmiyorsun. Yani vites attığını, vites geçtiğini hiç hissetmiyorsun. Modlarda Eco mod var.
normal modumuz var ve bu vitesi şöyle bir aşağı çektiğimde sport moduna alıyor. Yani sport modunda şimdi biraz mesela hemen bak, kalkışı görüyorsun. Kalkışta hantal kalkıyor ama ondan sonra devrini aldıktan sonra hızlanıyor. Ya ama bu tabii modları biraz bu arabaya hani koymuş olmak için koymuşlar. Yoksa bu arabada sport modluk bir işin yok senin. Yani ya normali kullanırsın ya ekoyu kullanırsın. Düşünüyorum neden Volkswagen bizim ülkemizde tutuyor da Amerika'da tutmuyor. Mesela Fransızlar için aynısını diyemem çünkü Fransızların burada satışı bile yok. Yani hiçbir şekilde ne Renault arabası var, ne Citroen var, ne bileyim Peugeot var. Hiçbir Fransız arabası yok ama Alman arabalarının satışı var Amerika'da. Ama ona rağmen tutmuyor yani. Tercih etmiyor insanlar. Sebebini düşündüğümde aklıma tek gelen sebep şu oluyor. Yani Alman arabalarına kimse kalitesiz diyemez. Kalitesi ortada. Yani araba almak biraz hani bu bizim ülkemizde de böyle, burada da böyle. Bir markanın taraftarı oluyoruz. Futbol takımı taraftarı olur gibi. Yani örnek veriyorum, ben Mercedes'i sevdiysem tamam abi ben artık Mercedes'ciyim. Yani kolay kolay o markadan dışarıya çıkmıyorum. Maddi durumum el verdiği sürece Mercedes'ten devam ediyorum. Hani diğerlerine bakayım gibi bir düşüncem olmuyor. Buradaki insanlarda da durum biraz böyle. Yani adam alışıyor atıyorum Toyota'ya, bir başlıyor o 20 sene boyunca 30 sene boyunca aynı model aynı marka, sadece eskidikçe yıllarını yeniliyor, devam ediyor. Hiç başka fantezi aramıyor, heyecan aramıyor. Biraz da bu sebepten olabilir diye düşünüyorum. Mesela Volkswagen'in işte bu ID serisi yeni çıkardığı elektrikli modelleri de, onlar da burada çok fazla tutmadı. Yani SUV klasmanında SUV çok fazla satıyor. Elektrikli araba çok fazla satıyor. Ama yok, ID'yi de göremiyorsun yani. Trafikte sağda solda çok nadir. Yani bir kere ya da iki kere görmüşümdür. Daha fazla görmedim. Ki buradaki insanlar için dert değil yani alım. Ama niyeyse dediğim gibi yani Volkswagen üzerinde, daha doğrusu Alman arabaları üzerinde ama özellikle de Volkswagen üzerinde kötü bir imaj var, kötü bir izlenim var. Satış rakamları kesinlikle artmıyor. Çok böyle niş bir marka olarak kalıyor ki öyle bir marka olmamasına rağmen. Düşünüyorum başka bahsetmediğim bir şey var mı diye ama sanırım aklıma gelen her şeyi konuştum. Son olarak fiyattan bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi bu 2022 model sıfır bir araba. Ve bunu şu anda Volkswagen bayine gidip 26.000 dolara alabiliyorsunuz. Fiyatı 26.000 dolar. Yine komik rakamlardan birisi yani. 26.000 dolara böyle bir arabaya binmek müthiş bir fiyat performans yani. Diyelim ve kapatalım. Bugünlük benden bu kadar. Haftaya yeni videoda görüşürüz.